Emevi devletinin o koca çınarı, kurucusu Muaviye'den bu yana geçen 89 uzun yılın ardından artık son ve en acı yapraklarını dökmek üzereydi. İkinci Mervan, hanedanın o ağır ve kanlı tahtına oturduğunda devraldığı miras görkemli ve sarsılmaz bir cihan imparatorluğu değil, her köşesinden isyan alevleri yükselen, iç savaşlarla paramparça olmuş, yorgun ve ihtişamlı bir harabeydi. Hazreti Ömer'in o adil günlerinden, Ömer bin Abdülaziz'in o nurlu asrından geriye hiçbir iz kalmamıştı. Başkent Şam'da, devletin kalbinde atması gereken adalet nabzı tamamen susmuş. Onun yerine kabilelerin, Arap asabiyetinin o bitmek bilmeyen, kör edici intikam çığlıkları yankılanıyordu. Sarayın o kalın ve yüksek mermer duvarları, yöneticileri halkın dertlerinden, mevalinin feryatlarından ve giderek büyüyen o devasa öfkeden tamamen yalıtmıştı. Emevi hanedanı, yeryüzünde ilahi kelimetullahı yayma ve tebaasına mutlak adaletle hükmetme meşruiyetini çoktan yitirmişti. Artık devlet, kılıç zoruyla, bitmek bilmeyen baskılarla ve sadece sadakati altın sikkelerle satın alınan liyakatsiz valilerle ayakta durmaya çalışan, kökleri çürümüş devasa bir heyuladan ibaretti. Halife II. Mervan, şahsi olarak ne kadar dirayetli ve savaş meydanlarında tecrübeli bir komutan olursa olsun, altındaki o devasa imparatorluk zemini çoktan kaymış, ana kolonlar çatlamış ve koca kubbe çökmek üzereydi. İmparatorluğun merkezindeki bu sağır edici güç zehirlenmesi, uçsuz bucaksız sınır vilayetlerinde çok daha korkunç bir otorite boşluğu yaratmıştı. Valiler merkeze itaat etmiyor, kudretli beyler kendi aralarında devletin hazinesini ve topraklarını acımasızca yağmalıyordu. İslam'ın o saf, mütevazı ve kardeş kılan ruhu, sarayın o altın işlemeli, karanlık odalarında boğulup gitmişti. Kibir, şatafat ve halkın kalbinden kopuş, aslında çok uzaklardan, doğunun en ücra köşelerinden yaklaşmakta olan o mutlak felaketin en büyük davetçisiydi. Şam sarayı, kendi içindeki bu kanlı kördüğümle körleşmişken, göklerin o amansız ve geri döndürülemez hükmü çoktan verilmişti. Şam sarayı, kendi içindeki bu kördüğümle, bitmek bilmeyen o asabiyet kavgalarıyla boğuşurken, doğunun en uzak, en sert ucu olan Horasan'dan kopan o kara tufan, önüne çıkan her şeyi yutarak batıya doğru amansızca ilerliyordu. Ebu Müslim Horasani'nin yaktığı o isyan ateşi artık önünde durulamaz, devasa bir devrim ordusuna dönüşmüştü. Siyah sancaklı Abbasi birlikleri, yüreklerindeki o sarsılmaz inanç ve yılların biriktirdiği intikam ateşiyle karşılarına çıkan her Emevi ordusunu adeta kuru bir yaprak gibi savurup geçiyordu. Bu durdurulamaz yürüyüş, sadece askeri bir harekat değil, mazlumların, ezilen mevalinin ve kırgın kalplerin koca bir imparatorluktan hesap sormaya gelişiydi. Bu kara fırtına, İslam dünyasının en mühim ilim ve siyaset merkezlerinden biri olan Irak topraklarına ulaştığında, o güne dek sarsılmaz sanılan dengeler tamamen altüst oldu. Irak'ın kalbi Kufe, şehrinin düşmesiyle birlikte, Ebul Abbas Es-Seffah, ilk Abbasi halifesi olarak biat aldı. Artık isyan, salt bir ayaklanma olmaktan çıkmış, yasal, manevi ve idari bir zemine, yepyeni bir halifeliğe dönüşmüştü. Siyah sancakların Kufe'de dalgalandığı, yeni bir devrin başladığı haberi Şam'a ulaştığında, Emevi sarayının o kibirli mermer duvarları ilk kez gerçek bir korkuyla titredi. Halife II. Mervan, hanedanının üzerine kabus gibi çöken bu mutlak yok oluşu durdurmak, o kurumuş çınarı son bir kanlı hamleyle ayakta tutmak için harekete geçmek zorundaydı. Bütün vilayetlere haberciler salarak, elinde kalan son sadık birliklerle 120 bin kişilik devasa bir ordu topladı. Görünüşte yenilmez, zırhlara bürünmüş bu muazzam kalabalıkla birlikte Şam'dan ayrılarak o karanlık ve geri dönüşü olmayan sefere, Dicle Nehri havzasına, kaderin nihai hükmünün verileceği büyük Zap suyuna doğru ağır ağır yürüyüşe geçti. Aslında bu yürüyüş bir zafer seferi değil, kibrin, adaletsizliğin ve ihtişamın kendi mezarına doğru attığı o son çaresiz adımlardı. İki ayrı dünya, iki ayrı kader ve birbiriyle taban tabana zıt iki farklı medeniyet tasavvuru, Dicle Nehri'nin hırçın ve bulanık sularıyla beslenen büyük Zap suyu kıyısında o kaçınılmaz ve tarihi yüzleşme için nihayet karşı karşıya geldi. Bir yanda Halife II. Mervan'ın bizzat komuta ettiği, ufka kadar uzanan çadırlarıyla, güneşte parlayan ağır zırhlarıyla ve yeri göğü inleten savaş tamtamlarıyla dışarıdan bakıldığında adeta çelikten,
Aşılmaz bir dağ gibi görünen 120 bin kişilik devasa Emevi ordusu duruyordu. Sayıca ve teçhizat bakımından o güne dek o topraklarda görülmüş en muazzam güçtü bu. Ancak bu korkutucu kalabalığın ve göz alıcı ihtişamın hemen altında devleti de içten içe yiyip bitiren o derin ve onulmaz çürümüşlük yatıyordu. Emevi ordusunun saflarını dolduran askerlerin yüreğinde ilahi bir dava uğruna savaşma, şehadet şerbetini içme veya mazlumu koruma arzusu çoktan tükenmişti. Onlar, Şam sarayının altınlarıyla geçici olarak satın alınmış sadakatlerin, kabilecilik asabiyetinin ve sadece dünyevi ganimet hırsının etrafında zoraki toplanmış, yorgun ve inançsız kitlelerdi. Daha da vahimi, orduyu bir arada tutması gereken o çelik disiplin tamamen buharlaşıp gitmişti. Komutanlar arasında zehirli bir güvensizlik kol geziyor, Yemenliler ve Mudarlılar gibi farklı Arap kabileleri karşılarındaki Abbasi tehlikesinden çok kendi aralarındaki eski kan davalarının ve birbirlerinin zayıflıklarının peşine düşmüşlerdi. İkinci Mervan, nehrin kıyısında atının üzerinde durup o devasa ordusuna baktığında aslında kendi hanedanının o kof, ruhsuz ve ağır cenazesini izlediğinin acı bir şekilde farkındaydı. Nehrin hemen karşı yakasında ise sayıca onlardan çok daha az olan ancak yüreklerinde 10 yılların biriktirdiği o büyük öfkeyi, gasp edilmiş hakların sızısını, Ehl-i Beyt sevgisini ve sönmek bilmez bir devrim ateşini taşıyan Abbasi ordusu mevzilenmişti. Onların üzerinde altın işlemeli zırhlar veya şatafatlı kalkanlar yoktu. Ancak rüzgarda korkutucu bir sessizlikle dalgalanan o devasa siyah sancakların gölgesinde Emevi zulmünden nihai hesabı sormaya ant içmiş, tek bir vücut gibi hareket eden sarsılmaz bir irade vardı. İkinci sınıf insan muamelesi gören mevaliler, yıllarca ezilen köylüler ve Şam sarayının adaletsizliğine isyan eden Arap beyleri, geçmişin tüm ayrılıklarını bir kenara bırakarak o siyah sancakların altında omuz omuza saf tutmuşlardı. Büyük Zap suyunun iki yakasına çöken o fırtına öncesi ağır sessizlik, sıradan bir meydan muharebesinin gerilimi olmaktan çok uzaktı. Sadece suyun o hırçın akıntısının ve atların karanlıkta çıkardığı huzursuz nefeslerin duyulduğu o dondurucu gecede aslında yıllarca süren kibrin, masumların dökülen kanının ve sağır edici saray ihtişamının ağır hesabının sorulacağı o büyük ilahi mahkemenin kurulması bekleniyordu. Gökyüzünü kaplayan o kurşuni kara bulutlar, 89 yıllık Emevi tarihinin son sayfasının artık kılıç darbeleriyle ve Zap suyunun o karanlık, soğuk dalgalarıyla yazılacağını müjdeleyen sarsılmaz bir ferman gibiydi. Kılıçların kınından çıkmasına sadece saatler kalmıştı ve artık yeryüzünde bu çarpışmayı engelleyecek hiçbir dünyevi kudret bulunmuyordu. Şafak vaktiyle birlikte büyük Zap suyunun üzerindeki o ağır ve kasvetli sis perdesi yavaş yavaş aralanırken vadinin sessizliği, Abbasi saflarından yükselen o yeri göğü inleten tekbir sesleriyle paramparça oldu. Rüzgarda adeta ölümün, hesaplaşmanın ve mutlak sonun habercisi gibi dalgalanan o simsiyah sancaklar, Emevi saflarına doğru amansız, durdurulamaz bir sel gibi akmaya başladı. Çarpışmanın daha o ilk saniyelerinde, kılıçların kalkanlara çarptığı o ilk büyük yankıda, Halife II. Mervan'ın aylar süren çabalarla topladığı 120 bin kişilik o devasa ordunun ne kadar çürük, ne kadar kof bir temel üzerine inşa edildiği tüm çıplaklığıyla gün yüzüne çıktı. Abbasilerin o ölümüne saldıran, yılların biriktirdiği o ağır intikam ateşiyle safları yaran kararlı hücumları karşısında, Emevi askerlerinin kalplerindeki o sahte cesaret anında buz gibi bir korkuya dönüştü. Çünkü karşılarında sadece bir ordu değil, gasp edilmiş hakların, ezilmiş mevalinin ve yıllarca susturulmuş vicdanların ete kemiğe bürünmüş hali duruyordu. Emevi komutanları askerlerini toparlayamıyor, Arap kabileleri yanlarındaki diğer kabilelere yardım eli uzatmıyor. O şatafatlı zırhların içindeki herkes sadece kendi canını kurtarmanın bencilce derdine düşüyordu. Hiçbir inanca ve ulvi gayeye dayanmayan o yapay kalabalık, ölümün o soğuk nefesini enselerinde hissettikleri an parçalanmaya başladı. Henüz genel bir geri çekilme emri dahi verilmemişken, safların en arkasındaki binlerce asker kılıçlarını ve kalkanlarını yere atarak savaş alanından kaçmaya yeltendi. Bu küçük ve korkakça çözülmeler, saniyeler içinde devasa bir çığ gibi büyüyerek, koca bir ordunun topyekün paniğine ve tarihin gördüğü en utanç verici hezimetlerinden birine dönüştü. Paniğe kapılan ve gözleri kör olan o devasa kalabalığın arkasında,
suları hırçın ve derin akan Büyük Zap Nehri vardı. Can havliyle kaçan 10 binlerce asker, nehrin üzerindeki o derme çatma köprülere doğru muazzam bir izdihamla akın etti. O korkunç kaos anında, zırhların ve birbirini ezen atların, o devasa ağırlığını daha fazla taşıyamayan köprüler, büyük bir gürültüyle parçalanarak çöktü. Kaçış yolu tamamen kapanmıştı. Kılıç darbelerinden ve siyah sancaklıların o amansız takibinden kaçmaya çalışan 10 binlerce Emevi askeri, ağır zırhlarıyla birlikte Zap suyunun o karanlık, soğuk ve merhametsiz dalgaları arasına çaresizce gömüldü. Boğulanların feryatları, nehrin o uğultulu sesine karışıp yitip gitti. O gün, Büyük Zap suyu sadece dökülen kanların rengine bürünmedi, aynı zamanda 89 yıllık koca bir hanedanın dağlar kadar büyük kibrini, o ihtişamlı sarayların bitmek bilmeyen günahlarını ve yıllarca sağır kaldıkları o adaletsizliği de kendi karanlık girdaplarında yutarak akıp gitti. Meydan artık tamamen o siyah sancaklara, o intikam ateşiyle yanan Abbasi devrim ordusuna kalmıştı. Halife II. Mervan, o güne dek yenilmez sandığı devasa ordusunun bir serap gibi, bir köpük gibi yok oluşunu uzaktan, kahredici bir çaresizlik içinde izledi. Koca bir cihan imparatorluğunun o kanlı nehir kıyısında can verişine şahit olduktan sonra atının yönünü batıya çevirerek, ordusunu, tahtını ve onurunu geride bırakmış, yapayalnız ve mağlup bir lider olarak o karanlık savaş meydanından kaçmak zorunda kaldı. Emevi güneşi, Büyük Zap suyunun o karanlık sularında sonsuza dek batmıştı. Büyük Zap suyundaki o kanlı ve dondurucu hezimet, sadece savaş meydanında kaybedilen sıradan bir çarpışma değil, koca bir imparatorluğun 89 uzun yıl boyunca yeryüzüne hükmeden devasa bir hanedanın kökünden sökülüp atıldığı o mutlak ve geri döndürülemez andı. II. Mervan, arkasında sulara gömülmüş devasa bir ordu ve parçalanmış bir gurur bırakarak amansız bir kaçış serüvenine başladı. Bir zamanlar yeryüzünün en kudretli adamı olan bu halife, şimdi peşindeki siyah sancaklı Abbasi atlılarından canını kurtarmak için önce o görkemli başkenti Şam'a sığındı. Ancak Şam, artık ona kucak açacak, onu sadakatle koruyacak o eski ve ihtişamlı şehir değildi. Yıllarca süren adaletsizlik, halkın kalbinde Emevi tahtına dair hiçbir bağ, hiçbir merhamet kırıntısı bırakmamıştı. Şam'da tutunamayan II. Mervan, çaresizlik içinde yönünü güneye, Filistin topraklarına ve oradan da Afrika'nın kapısı olan Mısır'a çevirdi. Bu kaçış, aslında sadece fiziki bir yolculuk değil, bir zamanlar dünyayı titreten o büyük kibrin, yeryüzünün ücra köşelerinde sığınacak bir delik aradığı ağır ve trajik bir psikolojik çöküştü. Kaderin, o şaşmaz ilahi adaletin kalemi çoktan kırılmıştı. Mısır topraklarında, Nil Nehri'nin kenarında, Abbasi birlikleri tarafından köşeye sıkıştırılan son Emevi halifesi, o yalnız ve kahredici sonuyla yüzleşti. Onun Mısır topraklarına düşen cansız bedeniyle birlikte, Emevi hanedanının o 89 yıllık kan, gözyaşı, ihtişam ve zulümle yoğrulmuş defteri sonsuza dek kapanıyordu. II. Mervan'ın o amansız kaçışı devam ederken, Abbasi orduları doğudan esen o kara fırtına gibi hiçbir ciddi direnişle karşılaşmadan Emevi devletinin kalbine, o aşılmaz sanılan başkent Şam'a girdiler. Bir zamanlar Muaviye'nin, Yezid'in ve o ihtişamlı halifelerin dünyaya hükmettiği o görkemli sarayların üzerinde artık intikam ve değişimin sembolü olan siyah sancaklar dalgalanıyordu. Şam'ın o mermer sokakları, yıllarca ezilenlerin, hakkı gasp edilen mevalinin ve o mutlak ilahi adaleti arayanların ayak sesleriyle yankılandı. 89 yıllık bir hanedan sadece fiziken değil, manen ve fikren de yeryüzünden tamamen silinip gitmişti. Siyah sancakların Şam surlarında göğe yükselmesiyle birlikte, İslam dünyasının siyasi aklı, ilmi merkezi ve medeniyet tasavvuru da Şam'dan kalıcı olarak koptu ve o bereketli Dicle ile Fırat'ın arasına, Irak coğrafyasına doğru geri döndürülemez şekilde kaymaya başladı. Emevi güneşi, Büyük Zap suyunun karanlık dalgalarında ebediyen batmış, İslam tarihinde Bağdat'ın o eşsiz ilim, irfan ve felsefe asrını, yepyeni ve çok daha görkemli bir medeniyet inşasını müjdeleyen taze bir devrin kapıları ardına kadar aralanmıştı. Kılıçların yavaş yavaş kınına girdiği, zalimlerin yıkıldığı bu yeni şafakta artık yeryüzünü salt kılıçla değil, mürekkeple, adaletle ve ilimle fethedecek olanların asrı başlıyordu.